Arkadaşlar ben bir yelken kanat pilotuyum. Yelken kanat dediğimiz alet alüminyum ve karbon bir iskeleti olup üzerine kumaş geçirilerek yapılmış bir hava aracı. Çok keyifli, müthiş bir şey. Eğer daha önce görmediyseniz benim kanaldaki videolara kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Tabii yelken kanat çok bilinen bir spor değil, o yüzden birçok soru geliyor. Bu videoda da ben motorsuz bir hava aracının nasıl binlerce metre yükseğe çıkıp yüzlerce kilometre mesafe gidebildiğini, saatlerce nasıl havada kalabildiğini anlatacağım. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Bu arada hemen hatırlatayım, eğer bir sonraki videoyu kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi hemen açmayı unutmayın. Ulan bu ne soğuk be! Yelken kanat, yamaç paraşütü ve planör de buna dahil tabii. Motorsuz hava araçlarıdır. Bunlar süzülerek uçarlar ve yükselebilmek için dışarıdan bir kuvvete ihtiyaç duyarlar. Tabii bunun birkaç tane yöntemi var. Öncelikle tow yönteminden bahsetmek istiyorum. Tow çekerek havalandırmak demek. Yerde sabit duran bir vinç sizi ip yardımıyla çekerek havalandırabiliyor. Aynen bir uçurtmada olduğu gibi. Bu şekilde yükseklik kazanıyorsunuz. Daha sonra ipten ayrılarak serbest uçuşa devam edebiliyorsunuz. Benim bu şekilde statik vinçle birçok kalkış ve uçuşum var. Onları izlemek isterseniz şu boncuktan görebilirsiniz. Tabi sadece vinçle değil, arabayla ya da tekneyle çekerek de uçurtma gibi yelken kanadı, yamaç paraşütünü yükseltmek mümkün. Tabi bunların en gelişmişi aerotow yöntemi. Önde bir uçak var, sabit bir iple birlikte yelken kanada bağlı. Uçak hızlanarak havalanıyor, yelken kanadı da peşinden götürüyor. Bu şekilde yükseliyorsunuz. İstediğiniz irtifaya çıktığınızda da ipten ayrılıyorsunuz. Yine diğer vinç uçuşlarında olduğu gibi serbest uçuşa devam edebiliyorsunuz. Tabi bunlar ciddi operasyon ve meşakkatli işler. Biz daha doğal yöntemlere gelelim. Doğada bulunan yükselen hava akımlarını kullanarak da irtifa kazanabiliyoruz. Buradaki espri şu: yelken kanadın ya da yamaç paraşütünün belli bir çöküş hızı var. Bu çöküş hızından daha hızlı yükselen bir hava akımı yakaladığımız zaman irtifa kazanabiliyoruz. Bunun da en kolayı yelken bandında uçmak. Dağın yamacına çarpan rüzgar yamacı geçmek için yukarı doğru tırmanarak hareket etmek zorunda kalıyor. Biz de bu yukarı doğru hareket eden hava akımında takılarak irtifamızı koruyabiliyoruz. Hatta yeterince rüzgar varsa tepenin üzerine birkaç yüz metre bile çıkabiliyoruz. Bu şekilde uzun süreler havada kalabiliyoruz. Örneğin Eskişehir İnönü'deki uçuşlarımda C tepesinden B tepesine bir an önce geçmeye çalışmamızın sebebi bu. Onun da videosunu şu köşedeki boncuktan izleyebilirsiniz. Orada çok yüksek bir yamaç var ve onun önünde gerçekten 300-400 metre daha fazla irtifa alabilmemizi sağlayan güçlü bir yelken bandı oluşuyor. Tabii şimdi asıl meselemiz olan termik kısmına gelelim. Yani sıcak hava akımları. Termikler şu şekilde oluşuyor. Güneş zemini ısıtıyor. Zeminde biriken hava kütlesi de ısınıyor ve bir sebeple oradan koparak yükselmeye başlıyor. Hatta o kadar yükseliyor ki bulut seviyesine kadar çıkıyor. Zaten bulutlar da aslında bu termiklerden dolayı oluşuyor genellikle. Bunlar baloncuk veya kolon şeklinde olabiliyor. Eğer baloncuk şeklindeyse kopuyor, bir süre sonra tekrar kopuyor, tekrar kopuyor gibi düşünebilirsiniz. Eğer kolon şeklinde olursa da sürekli bulut tabanına kadar yükselen bir kaldırma hareketi oluşmuş oluyor. İşte biz uçuşta bunlardan birini yakalayarak yüksek irtifalara çıkmaya çalışıyoruz. Her zaman kolay bir şey değil. Çok türbülanslı bir hava akımı bu. Siz ona yaklaştığınız zaman sizi dışarı doğru atmaya çalışıyor. Kanadınızın dönüş açısını bozmaya çalışıyor. Siz bir taraftan hem dar bir alanda dönmeye ve o termiğin içinde kalmaya çalışıyorsunuz, hem de aynı zamanda irtifanızı yükseltmeye çalışıyorsunuz. Ama bu hayvanı dizginlemeyi başarırsanız muhteşem bir şey gerçekleşiyor ve kendinizi bulut seviyesinde bulabiliyorsunuz. Benim uzun mesafe uçuşlarımda verdiğim mücadelenin özeti bu. Tepeden kalkış yapıyorum. Yelken bandında bir süre takılarak irtifamı korumaya çalışıyorum. Bir termik yakalıyorum. Bu termikle birlikte dönerek yükseliyorum. Bazen 2000 metre, bazen 3000 metrelere çıkabiliyorum. Daha sonra rotama doğru devam ediyorum. İşte benim maceram bu. Bu kanalda da sizlerle uçuş videolarımı paylaşıyorum. Eğer ilginizi çektiyse kanaldaki diğer videolara mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Eğer beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer çok coşarsanız katıl aboneliğine dahil olup siz de bana çok daha büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Alper Gökler'de Meslek Liseli Doğan Şahin Akgül, TT, Enis Çakır, Serdar Cansel ve diğer tüm katıl abonelerime çok teşekkür ederim.